Mühendis Hanım kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Arduino programlamada eğitim dersimizin ilk dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir led ampul yakmayı öğreneceğiz. Bunun için hiçbir programlama yapmayacağız. Arduino'muzu direkt bilgisayara bağlayarak enerji alıp ampulümüzü yakacağız. Bunun için ihtiyacımız olan bir led ampul, bir tane 220K'lık direnç, birkaç tane jumper kablo, enerji alabilmek için bilgisayardan bir USB kablo ve Arduino Uno, tabii ki de bir de breadboard'a ihtiyacımız var. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle işi Arduino Uno'muzu bilgisayara bağlamakla başlıyoruz. Ve şu anda Uno'muz enerji alıyor. Ardından breadboard'umuzu alıyoruz. Breadboard'umuzun üzerinde arkadaşlar artı ve eksi enerjilerimizi vereceğimiz yollar var. Breadboard'un şöyle arkasını çok küçük açıp size göstermem gerekirse, tabii mümkün olursa şu şekilde bağlantılar göreceksiniz. Yani burada bu yüzeyde bulunan bağlantılar dikey bir şekilde birbirlerine bağlılar. Yani siz artı enerjiyi buradan verdiğinizde tüm bu şerit boyunca artı enerjisi veriliyor. Aynı şekilde eksi de tüm bu şerit boyunca eksi veriliyor. Fakat bu ortada bulunan yerler sadece şu şekilde yatay bir şekilde bağlılar. Arkadan da görebileceğiniz üzere yatay bir şekilde bağlılar. Yani siz şu şekilde şu E butonuna, yani girişine bir pin bağladığınızda D, C, B, A kısımlarında da bu elektrik enerjisi olacaktır. Ama bir alt satırdaki kısımda bu enerji olmayacak. Sadece şu yatay satırda bulunacaktır. Zaten arkadan da görebildiğiniz gibi bağlantılar bize bunu gösteriyor. Ardından arkadaşlar bizim Arduino Uno'muzun üzerinde pinlerimiz var. Şu anlık ihtiyacımız olan pin şuradaki 5 volt veya 3,5 volt pinimiz olacak. Biz 5 volt pini tercih edeceğiz. Ardından burada 2 tane toprak pinimiz var. Yani eksi çıkışımız olacak buralar. Yani jumper kablolarımızdan mesela sarıyı 5 voltluk pine bağlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde 5 voltluk pine batırdım arkadaşlar. Ardından bu 5 voltu da buradaki artı pinime takıyorum. Ardından orada GND yazan bir kısım vardı. Gördüğünüz bu. GND yazan kısım. GND'ye de eksi, yani toprak hattımı takıyorum ve buradaki eksi kısmına da onu bağlıyorum. Ardından arkadaşlar ampulümü alıyorum. Ampulümde 2 tane bacak var görmüş olduğunuz gibi. Bu 2 bacaktan birisi uzun, birisi kısa. Arkadaşlar eksik olan bacak eksi. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Eksik olan bacak eksi. Artı olan da tabii ki de uzun bacak olmuş oluyor. Bunu kale alarak direkt bu kısımdan aslında bağlayabilirim. Böyle direkt takabilirim ama bu sefer 5 voltluk bir enerji geleceği için bu ampul çok fazla ısınacak ve sönüp bir daha kullanılamaz bir hale gelecek. O yüzden ben direnç kullanarak bu ampulümü yakmak istiyorum sağlıklı bir şekilde. Eksik olan kısım sol tarafa gelecek şekilde kendime öyle karar vererek takıyorum. Artı bacağımın olduğu yere 220K'lık şöyle bir direncim var. Bunu da şu şekilde anlayabilirsiniz. Kırmızı kırmızı, siyah siyah, kahverengi şeklinde ilerliyor. Bunun da böylelikle 220 olduğunu anlayabilirsiniz. Bunu da artı bacağıma bağlıyorum. Bir pinini artı bacağına, diğer pinini de rastgele herhangi bir yere takıyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi artı bacağı bağlarken yatay olarak bağladım. Arkasında gösterdiğim gibi breadboard'umuzun. Bu şekilde bunlar birbirlerine bağlı oluyorlar. Ardından arkadaşlar eksi olan bacağımızı da şu şekilde veya şuradan alalım. Eksiye bağlıyoruz. Ve ardından arkadaşlar tabii ki de artı olan kısmı direkt buradan alabilirim aslında.
şuradan dediğim gibi direkt artı kısmımız burası olduğu için direkt bağlayabilirim ama bu sefer dediğim gibi kısa devre olacaktır. Ampulümüz dayanamayacaktır bu kadar elektriğe. Bu yüzden direncin olduğu bacağın bittiği kısma olduğu o sütuna bağlıyorum ve ardından artıya taktığımda direkt olarak ampulüm yanıyor, görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir bilgisayarda bir programlama, bir yazılım yapmadık. Direkt enerjiyi aldık ve ampulümüzü yakmış olduk. İlk dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.